Bitcoin'den para kazanmak istemiyorsanız ve yerinizde saymak istiyorsanız bu videoyu hemen şimdi çat diye kapatabilirsiniz diyerek bekleyelim. Evet, şimdi bizimle olanlarla da biz devam edelim. Bitcoin'de bu aralar pek dile getirilmeyen bir mevzu var. Bitcoin'de yükselişi müjdeleyebilen, daha önce de defalarca çalışmış önemli ve belki de büyük bir sır da var diyebiliriz. Kanıtlarıyla göstereceğim size, hiç merak etmeyin, sadece izlemeye devam edin. Bugün hem bu konuyu açığa çıkaracağız ki değerlendirmek isteyen herkes değerlendirsin. Hem de önümüzdeki günlerde Bitcoin'de ve elbette Bitcoin üzerinden de şöyle bir tüm belki kripto paralarda neler olabilir bunu da konuşacağız. Ve çünkü bir tarih vereceğim size, o tarihe kadar bir patlama da olabilir Bitcoin'de ve tabii ki de teknik analiz de yapacağız ama yatırım tavsiyesi vermeyeceğiz. Kesinlikle zaten bir videoyla bir yatırım kararı almayın. Bir de bugün şunu konuşacağız dostlar. JP Morgan'da Bitcoin konusunda oldukça sıcak olaylar tam olarak bugün var. Onları da anlatacağım. Hadi bakalım başlıyoruz. Dolu dolu bir bölüm olacak. Arkanıza yaslanın, çayınızı, kahvenizi şöyle bir hazır edin. Ve biliyorsunuz Ledger çekilişimiz de başlıyor. Kanalıma abone olup zile dokunmayı ama mutlaka ve mutlaka yanındaki zile dokunmayı, videolarımı beğenip bol bol da yorum yazmayı da unutmayın. Bunları yaparsanız zaten hem de hiçbir videomu da kaçırmaz, yayınlanır yayınlanmaz izlersiniz. Ayrıca her videoyu da sonuna kadar izleyin ki sonunda farklı konularla ilgili minik bonus bilgileri de alın dostlar. Atın hafızaya, yani zararı olmaz. Şimdi jet hızıyla bu güzel konuya şöyle bir girmek istiyorum. Dostlarım bakın, Bitcoin'de 11.800 doları özel kılan çok önemli bir durum var. Unutmayın bakın, 11.800 dolar şu an, bu 11.800 dolar Eren nereden çıktı? Yani neden özel bir durum bu 11.800 dolar derseniz de Bitcoin'de 11.800 dolarda bir fiyat boşluğu var. Yani gap boşluğu da diyoruz biz buna ve bu boşluk bize Bitcoin'in tekrar yeniden dönüp dolaşıp 11.800 dolara yükselebileceğini müjdeliyor ama hiçbir yere ayrılmayın dostlar. Nasıl ve ne zaman olabilir? Biz yatırımcılar olarak neler yapmalıyız? Hepsini konuşacağız. Şimdi bakın, 11.800 dolarda bir fiyat boşluğu, yani bir gap boşluğu var dedik ya. Bunu siz de gayet kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Bazen teknik analizde görürsünüz, hani böyle yeşil ve kırmızı mum çubukları vardır ya, işte onların arasında böyle boşluklar olur. Orası boş kalır, ya hemen tamamlanmaz ama fiyat eninde sonunda döner dolaşır, oraya gelir dostlar ve o boşluğu tamamlar. Bu teknik analizin söylediği veriler dostlar ve bunlar hani normal Bitcoin dolar grafiklerinde de olsa vadeli işlemlerde, vadeli Bitcoin işlemlerinde bunu şöyle bir baktığımız zaman daha sık olduğunu görüyoruz. Aramıza yeni katılanlar için de bir iki cümleyle isterseniz Bitcoin ve vadeli işlemlerinde ne olduğunu böyle yeri gelmişken açıklayalım. Yani siz basit tabiriyle hemen gidip böyle Bitcoin almazsınız da bir ay sonra Bitcoin şu rakama gelecek der ve bu sözleşmeyi sunan bir şirketle anlaşma yaparsınız. Tabii onun böyle kontrat tarihleri vardır. Dediğiniz çıkarsa da kazanırsınız. Neyse işte dostlar, Chicago borsası olan CME'nin vadeli Bitcoin işlemlerinde 11.800 dolarda bir gap boşluğu var ve hani dedim ya, bu boşluklar oluştuğunda Bitcoin'in fiyatı da döner dolaşır ve tekrar o rakamı görüp o boşluğu doldurmayı sever diye. Bakın mesela şöyle geriye doğru bir dönelim, tamam mı? Kanıtlarıyla göstereyim size. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değil ama bakın, 8.000 dolar bölgesindeki gap boşluğunu Bitcoin sonrasında doldurmuş. 10.500 dolar başka bir boşluk olmuş. Onu da tekrar 10.500 dolara yükselerek doldurmuş. Sonrasında 11.300 dolarda, 10.900 dolarda küçük küçük gap boşlukları oluşmuş ve bakın görüyorsunuz abi, Bitcoin'in fiyatı eninde sonunda tekrar oraları doldurmuş. Fakat dikkat çekerseniz bakın, küçük ama son derece önemli bir detay, 11.800 dolardaki saklı duruyor. Gizli duruyor. Yani kapanmayı bekliyor dostlar. Bugüne kadar baktığınız zaman bizi haklı çıkarmış bir konu. Bundan sonra da illa böyle kesin %100 olacak diye bir şey diyemeyiz. Zaten hayatın kanunu gereği bunu diyemeyiz ama yatırım tavsiyesi de vermeden 11.800 dolardaki bu gap boşluğu, bu fiyat boşluğu çok yüksek ihtimalle Bitcoin burayı tekrar dolduracak. Muhtemelen 11.800 doları göreceğiz ve bu boşluğu kapatmasını bekleyeceğiz dostlar. Bu gap boşluğu mevzusunda bugüne kadar pek gündeme almasak da, evet biliyorum bunu çok böyle aşırı konuşmadık ama ben bu konuyu bizzat yaşadığım bir anıdan dolayı da önemsiyorum dostlarım. Bakın size de anlatayım şöyle. Bu arada siz de hazır yeri gelmişken kanalıma abone olup zile dokunmadıysanız da tam şu an onu yapabilir ve bu gap boşluğu ile ilgili Bitcoin'in 11.800 dolara tekrar yükselebilmesiyle 11.800 doların neden özel olduğu ile ilgili de fikirlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz diyerek
demek. Şimdi Bitcoin yaklaşık 1-1,5 sene önce falan yine böyle 6-7 bin dolar falan civarlarındayken henüz bakın 13.800 dolara çıkmamışken teknik analiz yapan bir arkadaşım Bitcoin'de 3.500 dolar bölgesinde bir gap, yani bir fiyat boşluğu vardı ve korkarım orayı Bitcoin ne yapacak, ne edecek, dolduracak. Yani oraya dönecek, bir görecek orayı, sonrasında çıkacak demişti ve sonrasında ne oldu? Gerçekten bir olay patlak verdi. O bahanesi oldu, bu bir bahanesi oldu, bilmem ne oldu. Bitcoin döndü dolaştı, 3100 dolar civarlarına falan geldi ve 3500 dolarda da bayağı bir takıldı hatırlarsanız. İşte bu da muhtemelen gap boşluğunu kapatmak da olabilir. Nedenlerinden bir tanesi bu olabilir. 11.800 doları dolayısıyla aklınıza yazın. Gidip tabii ki de şunu demiyorum, yani 11.800 dolara hemen yükselecek, gidin hemen Bitcoin alın falan, zaten demiyorum. Ama sadece bilgi veriyorum, bir şeylerin farkında olabilmenizi sağlamaya çalışıyorum. Şimdi biraz da dostlar bu 11.800 doları Bitcoin'de olabilecek bu sırrı konuştuktan sonra biraz da Bitcoin'in bugünlerinde şöyle bir konuşalım dersek, şöyle sıcak bir olay var. Aralık 2017'de o meşhur boğa dediğimiz yükseliş sezonu var ya, işte onun tam ortasında Bitcoin'de future dediğimiz vadeli işlemleri hayata geçiren CME Group bir süre önce Bitcoin'de ikili opsiyon hizmetini duyurmuştu. Ya bir problem olmazsa Bitcoin'de ikili opsiyonlar tam olarak bugün devreye girecek ve JP Morgan'ın çok büyük bir ilgi beklediği bu ikili Bitcoin opsiyonlarında CME Group müşterilerine Bitcoin'de artık ne sunabilecek, ne yapabilecek biliyor musunuz? Bakın, belirlenen süre içerisinde mesela 15 dakika gibi böyle çok kısa sürelerde Bitcoin yükselecek veya düşecek diye müşterileri, yatırımcıları iddiaya girebilecekler. İddiayı kazanırlarsa da parayı da kazanacaklar. Bu tür ikili opsiyonlar yüksek kar imkanı sunuyorlar ve genelde de sıkı durun, bakın söylüyorum, kullanımı çok kolay olduğu için, çok basit olduğu için herkese de hitap edebiliyorlar. Sonuçta karmaşık rakamlarla uğraşmıyorsunuz. Sadece süreyi seçiyorsun abi, tamam mı? Yükselecek, düşecek, bu kadar. Yani tek yaptığım bu, belki de 2 butonla işi çözüyorsun. İşte bu ikili opsiyonların basitliğinden dolayı dostlarım, eğer CME Group bu işten başarıyla çıkarsa ardından da bakın Eren demişti derseniz birçok borsa, kripto para borsası ikili opsiyon hizmetini vermeye başlayabilir. Aynen vadeli işlemlerde, future'larda gördüğümüz gibi. Dolayısıyla bu da yeni müşterileri piyasaya çekebilir ve eğer Bakkt platformunda olduğu gibi gerçek Bitcoin'de yapılacaksa işlemlerde, bu da Bitcoin'e para girişi, ekstra hacim anlamına da gelebilir dostlar. Bakın ben şimdiden söylüyorum, neler olabilir, karşımıza neler çıkabilir, ne tür şeylerle biz Bitcoin yatırımcıları olarak karşılaşabiliriz. Bunları işte kripto sözlük farkıyla sizlere aktarmaya çalışıyorum. Hatta bakın Bitcoin'le değil de Forex'te falan bazı borsalar bu ikili opsiyonların suyunu da çıkarmış. 10 saniyelik işlemleri düşürerek olayı tamamen yatırımdan çok böyle şans oyununa çevirmişler ya. Biraz böyle tabii burası sıkıntı. Yani mesela seçiyorsun abi 10 saniyeyi, Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi diye böyle seçiyorsun. İşte kırmızı ve yeşil butonlar var abi. Tek yapman gereken 10 saniye beklemek ve 10 saniye içinde Bitcoin'in ne olacağını tahmin etmek. Ama dediğim gibi dostlar, bu yatırımdan çok artık şans işi oluyor, şans oyunu oluyor. Dolayısıyla biraz daha böyle mesafeli olmakta da fayda var. Bunlar dışında bu önümüzdeki günlerde, bakın bunları konuştuk, ikili opsiyonlar falan. Bunlar dışında da önümüzdeki günlerde Bitcoin'de neler olabilir, nereye bakmalıyız? Ya ne olursa peşinden de düşüş mü gelir, yükseliş mi gelir? Ne beklemeliyiz ki ona göre tabiri caizse para kazanalım, değil mi? Al sat yapalım falan. Dostlarım bakın, ta 27 Haziran'da girdiğimiz alçalan takozdan biraz geç de olsa beklediğimiz gibi yükselişte çıktık. Bunu biliyorsunuz. Şu an Bitcoin tam olarak 7.000 doların altına düşmedikçe o takoza tekrar gireceğiz diye bir beklenti çok net yok. Bakın çok net yok. Ve burada simetrik üçgen de var. Tamam, takoz kadar böyle ayakları yere basan, sağlam duran bir şey değil. Simetrik üçgen değil bu ama bakın dostlar, aynı şeyi bu da söylüyor. 7.000 doların altı bizde de tehlike diyor. Ama baktığın zaman orada da öyle bir durum yok. Ben iki taraftan da destekli olarak sağlamalarını yaparak sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Fakat Bitcoin'de şu ara şöyle bir sıçrama olabilir. Bitcoin bu üçgene göre çalışacaksa en geç 14 Şubat'a kadar yukarı veya aşağı yönlü sert kırılabilir ama ondan önce daha sıcak bir tarihte var. Onu da paylaşayım. Başka bir indikatöre göre de 17 Ocak civarında sert bir hareket olabilecek Bitcoin'de. Bu indikatör benim hani biliyorsunuz çok böyle aşırı güvendiğim bir indikatör olmasa da daha önceden birebir verdiğimiz tarihleri tutturmuştu. Hatırlarsanız Bitcoin'i konuşmuştuk. İşte şu an 17 Ocak diyor ama önüne arkasına artı birkaç gün koyun dostlar. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değil. Ama isterseniz takozdur, bu simetrik üçgendir, 17 Ocak'tır, 14
14 Şubat'tır falan. Bunların hepsini birleştirip anlamlı ve yatırım tavsiyesi vermeden kullanabileceğimiz useful information diyeceğimiz bir bilgi üretmek istersek de hemen ne yapabiliriz? Şunu söyleyeyim size. Böyle lafı açıyor sonuçta. Dostlarım, az önce dediğim gibi alçalan takozun negatif etkisi $7.000 altında başlar. Bu çok net. $7.000 yazın, tamam mı? O yüzden onu denkleme ben şu an dahil etmiyorum ve diyorum ki Bitcoin'de eğer bu simetrik üçgen varsa 17 Ocak dönemi veya 14 Şubat döneminde sert bir kırılım yapabilir ve Bitcoin 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde de olması nedeniyle yukarı yönlü yükseliş yönünde kırılım yapması, sert bir hareket yapabilmesi bana inanın daha büyük ihtimal geliyor ama hiçbir şey de tabii ki de %100 gerçekleşecek diyemeyiz. Bunu yeryüzünde yaşayan kimse söyleyemez. Sadece yorumlar yapabiliriz. Geçmiş deneyimlerimizi, Bitcoin hareketlerini artık böyle göre özümsüye artık birçok noktada da tahmin edebiliyoruz ama tabii ki de dediğim gibi %100 olacak diye bir şey yok. Şimdi dostlarım, bu kadar Bitcoin yeter. Güzel bir güncelleme yaptık diye düşünüyorum ben ve bugünün bonus bilgisine de izninizle geçmek istiyorum. Dostlarım bakın, eğer kara delik etrafında sadece 2 saat geçirseniz, tamam mı? Kara deliğe gidip, bu gerçekten çok mantıklı bir şey değil ama dünyada tam 50 yıl ileri gitmiş oluyorsunuz, biliyor musunuz? Yani merak edenler araştırsın. Ben sadece fitil ateşliyorum. Kara delik etrafında 2 saat, dünyada 50 yıl diyorum. Evet dostlar, şimdi de sizlerden gelen sorulara ve yorumlara geçelim bakalım. Bu arada desteklerinizi esirgemediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Her bir yorumu tek tek okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Genelde yayınlanmaz yorumların akmasıyla birlikte hemen dönüş yapmaya çalışıyorum ama bazı yorumlarda da 1-2 gün içerisinde dönüş yapabiliyorum. Nadiren de olsa cevaplayamadığım da oluyor. Şimdi sizden bir önceki videoya hem ilk yorumlardan hem de son yorumlardan bakalım, şöyle birkaç tane okuyalım neler gelmiş. Bitcoin mi, dolar mı yoksa altın mı diye bu son dönemin olayları üzerinden bir video yapmıştım. Bir önceki video izlemediyseniz mutlaka izleyin. O videoya gelen yorumlardan Ali Rıza Kuğ diyor ki burada seni izliyorsak güvenli liman, aydınlatıcı fikirlerin ve Bitcoin demektir deyip gülücük koymuş. Çok teşekkürler. Ledger şansımı bekliyorum. Tek eksik Ledger. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Biliyorsunuz 3 tane Fransa'dan, Ledger Fransa'dan taze Ledger'lar geldi dostlar. Kimler için? Tabii ki de siz değerli Kripto Sözlük izleyicileri için. Burada gerçekten benim için çok özelsiniz. Bunları sizlere dağıtacağım. Hiç merak etmeyin. Hepsi size gidecek. Benim zaten bir tane Ledger'ım var abi. Ne yapacağım? Turşusunu mu kuracağım? Size dağıtacağım tabii ki yani. Ne yapacağım? Neyse, devam edelim. 3. Dünya Savaşı çıkarsa savaş sonrası takas usulüne döneriz. Bitcoin, dolar, euro fark etmeyecek demiş Ellison EOS. Ben de demişim ki, ne demişim? Evet, internet yok, açamıyoruz şu an. Çünkü telefon çalmasın diye yorumları açıp interneti kapatıyorum. Neyse, geçelim. Hediye olarak Bitcoin ya da BNB dağıtsan daha iyi olacak demiş. O da olabilir ilerideki günlerde. Birazcık sizden gelecek talebe de bağlı bu. Evet, interneti açalım. Sinan Akdoğan, geçen gün altcoin'lerden bahsettin. Hepsi çok güzeldi. Bana sözün vardı. Hatırlarsanız Şiliz hakkında ne düşünüyorsun? Düşüşte bu aralar ama geleceği sence nasıl? Videon yine güzel olmuş bu arada. Eline sağlık. Teşekkürler Erencim demiş Sinan Akdoğan. Ben teşekkür ederim. Şiliz'le ilgili belki bugüne kadar yapılmamış bir video gelebilir önümüzdeki aylarda dedim. Ama taraftar olayı bence ateşli konular, destek verebilirler. Önü açık olabilir dedim dostlar. Sizinle de paylaşayım. Evet, 2017 gibi dikkat ediyorum. Büyük coinlerde yükselişler başladı demiş Veli Hacı. Bu tarz kriz dönemlerinde bana göre Bitcoin büyük meblağları saklamanın ve yer değiştirmenin en kolay yolu olduğu için kullanımı artıyor demiş Erdem Çelik. Eline sağlık kardeşim. Dünyanın yeni limanı Bitcoin'e yanaşıyoruz demiş Yunus Koç. Nanolar, yani Ledger NanoS'ten bahsediyor. Nanolar neden Fransa'dan geliyor reis diye güdücük atmış. 100 Mayıs sormuş bize. Güzel bir soru çünkü Ledger'ın, şirketin headquarter yani ana binası, ana merkezi Fransa'da dostlar. O yüzden Fransa'dan geliyor. Merak etmeyin, hepsi kapalı kutu, gıcır gıcır geliyor. Jelatinlerin hiçbirinin açılmamış zaten. Ben kesinlikle açmıyorum. Ve hatta şunu söyleyeyim, elimde bir tane Ledger Nano S var. Benim eski kullandığım, o evde yatıyor biliyor musunuz? Ben tabii ki de bir güvenlik yok. Sıfırlasan kullanırsın ama ne olur ne olmaz diye atıl tutuyorum. Yani kimseyle paylaşmıyorum o Ledger'ı. Kanalı biraz araştırma yaparken keşfettim. Çok değerli bilgiler veriyorsunuz. Sayenizde daha iyi adımlar atabileceğim yatırım olarak demiş Furkan Korkmaz. Ben teşekkür ederim Furkan. Şöyle sonlara da geleyim. Bakıyorum. 2020 herkese hayırlı olur inşallah. İsmail Hakkı Kol.
Bu arada bir yorum geldi. Telegram kanalımda paylaştığım linkleri aşağıda var. Önemli güncellemeler için lütfen Telegram kanalıma, sohbet grubuma katılmayı unutmayın. Gerçekten önemli o tarafta. Bir kişi demiş ki Coinex hesabına, o kişinin Coinex borsasındaki hesabına işte senin bir fotoğrafını yükleyelim. İşte elinde tarihle birlikte yazdığın yazı, bu KYC süreci var, kimlik doğrulama. Onu yaptırmaya çalışmış adama karşılığında 50 lira verecekmiş. Ben dedim kesinlikle böyle bir işlem yapmayın. Yani sizin zaten profilinizi, kimlik doğrulanmış profilinizi hiçbir yere teslim etmeyin. Bu Coinex için geçerli değil. Her yer için, her borsa, her profil için geçerli. Bunlara lütfen dikkat edin dostlar. Böyle bir şey yapmayın. Kimseden 50 lira alacağım, 100 lira alacağım diye bir borsada kimlik doğrulama işlemini fark etmeden yapıp bu süreci başkalarının üzerine emanet etmeyin dostlar. Dikkat edin. Yani 50 lira kazanacağım diye başınıza çok daha büyük dertler açabilirsiniz. Diyerek dostlar, evet bayağı bir yorum gelmiş ya. Hep çok da okumak istiyorum ama videoyu da bir yandan uzatmak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin. Zile dokunun. Abone ol butonunun yanındaki zile dokunun ve eğer Kripto Sözlüğe üye olup çorbada benim de tuzum olsun isterseniz veya bir tık üstünde özel hizmetler de alayım senden Eren derseniz lütfen üye ol butonuna bakın. Orada neler var? Abone ol butonunun yanında dilerseniz üye olabilirsiniz. Olmazsanız zaten 2 senedir Kripto Sözlük'te olan ilişkimizde hiçbir şey değişmeyecek. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.